Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde makrame kolye çalışacağız. Şöyle değişik bir örme tekniğiyle şu şekilde bu kolyemizi çalışacağız. Şimdi bunun için gerekli malzemeleri söyleyeceğim size. Bir tane orta taşımız 3,9 santim. Şimdi bunun özelliği altı düz olmalı. Daha bu şekilde altı yuvarlak olarak denemedim arkadaşlar. Sanırsam bunlar da olur ama biraz zorlanabiliriz. Daha çok düzleri tercih edin. Yine bu da olur. Bununkine bakalım. Bu da aynı ölçüde. Evet, 3,9 santim. Bu da aynı ölçüde. Şimdi bunlar için arkadaşlar, evet, bu boruların içerisine yerleştirilen contalar var. Boru lastik contası. Bunlardan koyuyorum ben. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu contalar boy boy arkadaşlar. Ben çok conta ziyan ettim deneyerek. Örneğin bu tam tamına boyunda ama ipleri buna sardıktan sonra bayağı bir büyüyor bu. Onu göz önüne almamız lazım. Büyüyor ve şeyi geçirdikten sonra ördüklerimizi çıkabiliyor bunun içerisinden. Çıkıyor daha doğrusu. O nedenle bunu değil de biraz daha küçüğünü, şu kadar bir boy küçüğünü tercih edin. Peki bunun çapı ne kadar? Zaten bunlar sanırsam 3 boy. Bir de bunların çok küçüğü var. Tabi arada boyda olabilir, bilmiyorum. Şimdi çok sıkmadan ben göstereyim size. Bunun boyu da çapı da diyeyim. 2,8 santim. Bunun da 2,8 santim ya da 2,7 santim kadar. Şöyle. Bunlara tercih edin. Yani bu boydaki bir taş için bu boyda bir lastik conta tercih ediyoruz. Onun dışında şöyle kristallerimiz var. Bunlar da 6 milim. Gördüğünüz gibi. Tam 6 milim. 5 milim de olur. Evet, 5 milim de olur ama bu 6 milim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 milim. Evet, bundan ne kadar lazım? Bir 10-15 gram bunlardan gerekiyor. Bir tane düğme gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında da mumlu iplerimiz siyah ve beyaz. Tabii şimdi sizi eğer bu renk ya da başka bir renk çalışacaksanız buna daha uyumlu bir renk ip kullanabilirsiniz. Bunun dışında gerekli başka bir malzememiz yok. Evet, uzun bir çalışma oluyor. Fakat çok zevkli. Evet, biz de şimdi bunun yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl yapacağız ona başlayalım. Evet, bunları yine ararken arkadaşlar 2,5'luk boru içerisine yerleştirilen conta diye arayın. Bu nalburlarda onu bulabilirsiniz. İstanbul'da yaşayanlar için söyleyeyim. Karaköy'de ki bu hırdavat satan yerlerde böyle yerlere atmışlar bir durumda duruyor. Onlardan seçip alabilirsiniz. Evet, çok kolay bu örme tekniği. Alışık olmadığınız bir teknik olacak. Yani çabuk çevireceksiniz taşı. Hani kolay. Hep bunu aradım ben arkadaşlar. Kolay nasıl yapabiliriz diye. Biliyorsunuz taş sarma şeyde çok zor. Yani makrame ile taş sarma zor biraz. Bunda kolay olacağını düşünüyorum. Bayağı bir çalıştım ben bu kolye üzerinde. Sizlerle paylaşmadan önce. Umarım faydalı olabileceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi çalışarak ve bir şekilde başardığım bu kolyeyi sizlerle paylaşıyorum. Evet, şimdi alıyorum bunu ve 30 santim, 25 ile 30 santim arasında 50'ye yakın 50 tane böyle ip kestim. 50 tane ip kestim arkadaşlar. Ne kadar? 25 ile 30 santim arasında yapabilirsiniz. Çünkü bunları örmüyoruz. Sadece bunların üstünü örüyoruz. Evet. Şimdi bunu içeriden alıyorum. Böyle ve buradan ikisinden birden çıkıyorum. Bütün bu 50 tane ipimi böyle böyle buna yerleştireceğim. Evet, şu. Ortalıyorum. Bakın şimdi bunu alıyorum. İkisini böyle tuttum. Uç uça getirdim. İçeriden dışarı doğru verdim. Buradan bunun içinden geçiyorum. Şu. Ve tabii bu çok sıkı sıkı olacak. Şimdi bu lastik olduğu için ben bunu böyle böyle yaptıkça lastik de büyüyor. Evet. Şimdi tekrar alıyorum. Şuradan. Öyle. Evet. Bu boru contasıyla takı yapan herhalde ilk biz olacağız. Bu şekilde. Buradan çıkıyoruz. Bakın içeri giriyorum ve hepsini bu şekilde geçireceğim. Ama ne yapıyorum? Bunları ittiriyorum arkadaşlar. Böyle sıkı sıkı, böyle sıkı sıkı ittiriyorum. İpimizin, mumlu ipimizin ince olması önemli. Güzel mumlu olması gerekiyor. Yani kaliteli mumlu ip seçmenizi isterim. Evet, bu şekilde ben bunu bir takayım hepsini. Aynı şekilde. Nasıl? Bir daha göstereyim tekrar. Bakın. Geçirdim ya, katladığım yeri şöyle içinden takıyorum. Geliyorum, böyle kıvırıyorum. Buradan şuraya geçiyorum ve çekiyorum. Sonra tam dibine, diğer arkadaşlarının yanına yerleştiriyorum bunu. Evet. Evet arkadaşlar, hepsini buraya geçirdim ben lastiğe. Şimdi burada dikkat etmem gereken şey, örerken de onu biraz daha yapacağım. Sıkıyorum. Yani bayağı bir sıkıyorum şu lastikleri. Hani bunu bayağı bir sıkıyorum ki düzgün olsun diye. Hele ki de başka bir renk kullanacaksanız o altındaki siyah lastiğin hiçbir şekilde gözükmemesi gerekiyor. Şimdi bunları dizdikten sonra, olur da sonra yine birazcık açık kalırsa tekrar bir tane daha lastik geçirir, ip geçiririm. Evet, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle 1 metreye yakın bir beyaz ip takıyorum. Onunla öreceğim. 1 metreye yakın bir beyaz ip. Gerçi her seferinde, her sırada ipi değiştiriyorum ben. Şöyle koyuyorum ve bunu buraya iğneliyorum. Şöyle. Çünkü bunlar sabit iplerim. Bu örülecek olan ipim. Bunu da şöyle şöyle tutturalım buralardan. Ördükçe de değiştireceğiz biliyorsunuz. Evet, şimdi arkadaşlar bunu sabitim burada. Bu sabit. Şimdi örülecek olan ipim bu. Örüyorum beyaz ipi. Bakın. Döndürdüm. Yine aynı diğer işlerimizde olduğu gibi aynı örüyoruz. Aynı teknikle. Şu geçirdim. Yalnız bunu örerken her seferinde sıkıyorum. Önemli. Geliyorum. Şöyle. Şuradan sıkıyorum ve bunu iyice yerleştiriyorum. Sonra ikinci ipe, bakın ikisini birden örüyorum. Çok önemli. İkisini, bu bağladığım ipin ikisini birden örüyorum. Bölmüyoruz. Evet. Çünkü
diğer taş örmelerde hep gösteriyorlar. Tek tek örüyorlar. Güzel olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde öreceğiz. Evet. Şuradan dönüyorum. Bunu koydum. Tam dibine, bakın bunun tam dibine yerleştiriyorum. Tekrar attım. Şu. Bu elimi hiç bırakmıyorum. Çünkü sağ elim hep sabit. Şuradan yerleştirdim bunu. Tekrar ikisini alıyorum. Bakın aldım. Yukarıya çıkmadan önce iyice tekrar sıkıyorum. Tamam mı? Şu üst kısma. Çeviriyorum. Şu. Böyle. Tekrar aldım. Atıyorum. Evet. Tekrar. Şunu aldım ve buraya yerleştiriyorum. Ne yapıyoruz? Sarma düğüm. Evet. Şimdi buradan geçirdim. Bunun üstüne verdim. Alıyorum. Attım. Aradan geçtim. Şu. Bu sabit. Dümdüz duruyor. Buradan buraya yerleştirdim. Nerede dümdüz duruyor? Diğer arkadaşlarının yanında. Evet. Şöyle tut. Bunu da buradan. Şöyle. Bunu bir de sıkı sıkı şu. Şimdi arkadaşlar ikinci ip. Yani bu şekilde bütün sıramı öreceğim. Bu. Bakın hep sıkıyorum ki iyice otursun diye bu kısmı. Şuraya dikkat edin, biraz daha kabarık duruyor. Burada tam oturdu artık ip. Bunu 3 ya da 4 kere bu şekilde öreceğiz sırasını. Ama biz bir sırayı bitirdikten sonra ne yapacağız onu da göreceğiz. Evet, şuradan geliyorum. Şu ve attım buraya. Şimdi tekrar yanındaki ipe geçiyorum. Bakın hep sıkıyorum. İyice yerleştiriyorum. Bunu aldım. Üste verdim. Şuradan buraya. Tekrar buradan alıyorum buraya. Bir de arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi ipin normalde düğüm kısmı burası. Burada kalıyor. Ama ben tersten örüyorum. Bu şekilde. Tersten daha düzgün oluyor. Evet. Yani bu yüzünü kullanacağız biz taşı kaplarken. Böyle buradan tekrar dimdik tutuyoruz. Şimdi bir sonraki ördüğümde bu şu siyahlar da kapanacak aradaki. Şu. Böyle böyle bütün hepsini tamamlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuna kadar geldim ama arada bir açıklık var. Onun için buraya tekrar ip ilave edeceğim. Onu yapmam gerekiyor. Şuradan. Yine bu alttan giriyorum. Böyle şu ve içinden çıkıyorum. Sanırsam bir tane daha ilave etmem gerekiyor. Onu da yapalım. Buradan giriyoruz. Çıkıyoruz. Şöyle ve tekrar buraya. Çünkü çok sıkı yaptığımız için bunu itti ipleri ve orada bir boşluk oluştu. Böylece 52 tane ipim oldu şu anda. Evet. Şimdi bunu örüyorum. Tekrar aldım. Buradan da buraya. Evet. Şimdi bunu örelim tekrar. Şu. Gene buradan buraya. Bunları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi kapandı burası.
alıyoruz, bunu çevireceğiz arkadaşlar. Ve bu ipi buraya, bunu da buraya iğne ile geçireceğiz. Şimdi geçirelim. Devam etmiyoruz yani. Yeniden iple başlıyorum ben. Şimdi buradan alıyorum bunu. Şu aradan geçeceğim. Şundan. Ve bir pense yardımıyla çekelim onu. Şuradan çekiyoruz. Bu. Belki bir tane daha geçebilirim. Şuradan. Sonra bunu öbür tarafa geçireceğim. Şunu karşıya. Bunu neyle geçiriyoruz? İnce etamin iğneleriyle. İnce, kalın olmayacak. Ucu sivri, kendi ince olacak. Kalın olursa örgünüzü bozar. Geçiremezsiniz. Buradan tekrar şuna. Çekelim. Şimdi bunları bırakacağım ben. Sonra yakacağım. Bakın kapattım böylece. Çevirelim bakalım burayı da. Evet. İşte gördüğünüz gibi burada bile şey oluyor, böyle açılmalar oluyor. Onları örerken zaten düzelteceğiz. Şu şekilde çekelim. Böyle. Her ip kendi yani içinde şu ve bu. Şimdi onlar duracak. İkinci şeye başlayacağız. İpimize, ikinci beyaz ipimize. Buradan. Bunu da ikinci ipin de öyle boyu arkadaşlar 1 metreden biraz fazla olsun. 1,25, 1,5 o da olabilir. Rahat örün ama. Böyle ekleme yapmayın diye. Şimdi geliyorum yine aynı bölgeden, örneğin şuradan. Bunları iğneleyeceğim. Öreceğimiz ipi iğneliyorum. Bunu da tabii sıkı sıkı. Şöyle. Bunu da çok çektiğimiz için güzel iğneleyelim. Sonra şuradan yine başlıyorum. İkinci katını şöyle buradan verdim, aldım ve çekiyorum dibine. Bak şuradan verdim, alttan aldım ve sıkı sıkı itiyorum. Şimdi yine itiyorum yukarı doğru. Şimdi tekrar verdim, buraya üste koydum. Her zaman sarılacak ip üstte olacak. Bu koydum, çekiyorum, tekrar bir tane daha koyuyorum. Bakın şu. Evet, bak hep ikisini bir örüyorum. Şöyle tuttum. Şuraya geliyorum. İkisini bir. Bu ve buradan da buraya giriyorum. Bu şekilde ben ikinci sırayı da bir bitireyim. Evet, şimdi bu sıra da bitiyor arkadaşlar. Son. Bunu da tamamladıktan sonra şimdi tekrar çevireceğiz örgümüzü. Bu burada, bu da burada. Bunları da yine içinden geçeceğiz birbirinin. Şuradan alıyoruz. Kendi içlerinden geçiyoruz. Yani kendi sırasından. Şuradan bunu böyle çekiyoruz. Kendi sırasından. Üstte değil. Buradan tekrar bir tane daha buradan. Şuna. Kendi sırasına. Bunu da böyle.
Evet. Bunlar da bekleyecek. Sonra şey yapacağım. Bunları yakacağım. Şimdi de burayı, bu tarafını geçireceğim. Buradan da bunu da 2 kere geçelim. Şu. Çıktı. Bir tane daha. Şimdi bu da bittikten sonra güzel böyle bir çekiyoruz bunu. Her ikisini de şöyle sıkıca çekiyoruz. Evet, gene burada böyle bir açılma oldu ama sıkıntı değil. Onları bir sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Evet, 3 sıra. Şimdi bu arada lastik gördüğünüz gibi bayağı bir genişledi. Ve tam böyle üstüne bakın oturmaya başladı. Şu şekilde. Ve bu mesela bu da olabilir. Bunu da koysanız aynı gördüğünüz gibi. Ama şöyle ovalliği ne kadar artarsa o kadar güzel tabii. Bakın bu bile oluyor. Şu şekilde. Evet, şimdi bir sıra daha öreceğim. Bir sıra daha öreceğim. Ve bakacağım arkaya dönüyorsa başka örmeyeceğim. Şimdilik bir sıra daha öreceğiz. Gene böyle bir 1,25, 1,5'a yakın bir beyaz ip alıyoruz yine. Şuradan şöyle. Bunları renkli, desenli falan yani öyle kendinizden desen de çalışabilirsiniz. Kendi yapacağınız desenleri de çalışabilirsiniz. Kolay çünkü bunda desen yapmak. Bu teknikte desen yapmak kolay. Birkaç iple çalışarak desen de yapabilirsiniz. Şimdi evet, başlıyorum. Ne dedik? Bu üstte olacak. Sabit ipler ve 3. sıramızı örüyoruz. Şu şekilde. Gene aynı ittiriyorum iyicene. Aldım. Geçiriyoruz. Buradan da buraya. Bunları iteyim de orada karıştırmayın nedir diye. Evet. Şimdi şuradan alıyorum. Bakın. Aynı şeyleri yapıyoruz. Bu sırayı da bir bitireyim. Sonra bakalım taşı döndürüyorsa kapama işini yapacağız altı ki taşı nasıl tutacak, o da önemli. Evet. Evet. 3. sırayı da bitirdik. 3. sırayı. Bunları da yine geçireceğim. Ve bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Bunu yine normal bu ikisinden geçireceğim. Önündeki şundan ve bundan. Tabi teker teker bunları geçirelim, 2 taneyi. Ve ben henüz daha hala yapmadım bunları gördüğünüz gibi. Sonra hepsini bitireyim. Ondan sonra yerleştireyim taşımın üstüne. Bu şekilde. Evet, şimdi bunları da yerleştirdik bu şekilde. 2 tarafı da böyle böyle yerleştirdik bunun içine. Şu şekilde bu. Bunlar da 3 tane. Evet. Şimdi arkadaşlar 4. ipimi öreceğim. Neden 4'ü öreceğim? Bakın şimdi bunu yerleştiriyorum üstüne. Azıcık dönmesi lazım bunun. Yani şu geriye doğru dönmesi lazım. Çok az. Bu şu anda tam bunu kapladı. Şimdi 4. sırayı da örersem ben şöyle duracak çünkü. Evet, sonra yerleştireceğiz üstüne.
durması gerekiyor. Evet, şimdi 4. sırayı öreyim. Dört sıra örüyoruz. 52 ip yapıyoruz. İkişer ikişer örüyoruz. Yani bu 52 çift arkadaşlar. 52 çift. Tek değil. 52 çift. Evet, şimdi devam ediyorum ben. Bunu da 4. sıramı da öreyim. Uzun bir ip takalım. Gene aynı boyda, tabii hiç ipin boyu değişmiyor. Evet. 1,25 ya da 1,5 işte. 1,5 da olabilir. Biraz kalıyor burada. Evet, şimdi koyuyorum buraya ve yine normal örmeye devam ediyorum. Evet. Şu şekilde. Biraz uzun tutayım ki geçirirken zor olmasın. Evet, şuradan alıyorum. Şu. Tekrar. Deminkiler gibi. Bu benim 4. sıram. Evet, şimdi son sıramız da bitiyor. 4. sıramız. Son iplerimizi de örelim ve bunları da geçirdikten sonra bitirme aşamasına geleceğiz. Yani kapatma aşamasına. Orası önemli. Evet. Gerçi hepsi önemli de. Evet. Şimdi buraya geldik. Bunları da gene aynı içlerinden geri çevireceğim arkadaşlar. Buradan geri çevireceğim. Evet. Şimdi şu ikisini önce yok edelim arkadaşlar. Şu ikisini bir yok edelim buradan. Şöyle kesiyoruz. Çok şey kalmasın. Şu kadar. Ve bunu şöyle çevirip dikkatli bir şekilde bir yakıyorum. Bunu bir yapıştırıyorum oraya. İyicene. Evet. Sonra bu tarafına bunu da yakalım. Evet. Bunları yaktık. Şimdilik bunlar dursun. Onu yapmıyorum. Önce taşımı yerleştireceğim. Bakın şöyle arkası iyice içine bunu bastırıyorum böyle. Şeklini aldırttırıyorum. Şu şekilde. Böyle bastırıp şeklini aldırttırıyorum. Şu. Bu da böyle. Bu şekilde şeklini, taşın şeklini aldırtıp yerleştiriyorum. Evet. Bunlar da dursun. Şu şekilde. Şu şekilde duracak. Bunlar böyle ki görelim örgüyü. Arkadan da olur ama şimdi buradan görmemiz daha mantıklı. Evet. Sonra şunu böyle tutturalım buraya. Şurada. Bu 2 taneydi arkadaşlar. Şimdi artık bunların bir tanesini bırakacağız. Biriyle öreceğiz. Şöyle. Arada bir arkadan da örebiliriz. Ama şimdilik böyle başlayalım. 1. Bunu da buraya 2. Şu. Bir tanesini ne yaptık? Bıraktık. Şimdi birini bırakacağız. Birini öreceğiz. Şu. Ve çok düzgün öreceğiz. 2. Şimdi geliyorum. Dikkatli bir şekilde birini bırakıyorum. Birinden örüyorum. Şu. Buradan. Ve sıkı sıkı dibinde oluyor. Evet. Şimdi geliyorum. Bunu bırakıyorum. Bundan örüyorum. O 2 ipten birini bırakıp diğeriyle örüyorum. Şu. Bunu tekrar buradan şu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Hepsini
Bu şekilde öreceğim. Bir tane bırakıyorum. Önemli bunlar. Şunları bırakıyorum. Her iki ipi çekiyorum önüme. Birini örüyorum, birini bırakıyorum. Bunu bıraktım. Şunu örüyorum. Nasıl ama? Sıkı sıkı ve düzgün bir şekilde. Evet, şimdi böyle devam ediyorum sonuna kadar. Şimdi mesela 10 tane ya da 15 tane ördükten sonra şunu bu ipimizi şöyle çekerek hani o kısmı böyle bir ovalleştirelim. Hani taşın çevresine göre. Bu da altına. Böyle çeke çeke ovalleştirelim. Sonra yapalım derseniz sonra da yaparız ama sonradan çektiğimizde örgü bozulabilir. Böyle mesela 10 tane öreceğiz. 10 taneden sonra yerleştireceğiz. Şimdi bu şekilde devam edeceğim ben yine. 10 tane öreceğim mesela, ondan sonra tekrar yerleştireceğim. Tabii bakın böyle ovalleşmeye başladı. Yani taşın şu kısmına yerleşecek yer. Şimdi yine bir tane alıyorum mesela. Bir ördük. Bunları atalım arkaya doğru. Şöyle. 2 örelim. Evet, 3 örelim. Şuradan evet 4. Birer tane ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Tekrar şu 5. Evet 6. Bunları böyle böyle ördükçe şu 8. Ve şimdi 10'uncu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra çıkaracağım şimdi. Düzelteceğim elimle. Bakın bu kısmı gibi yapacağım. Şunu şöyle tutuyorum. Uzayan ipimizi böyle çekip ve içini şu şekilde oval yapıyorum. Evet şöyle şöyle. Bakın bu ne oldu? Döndü. Artık yuva hazırlıyorum taşıma. Evet biraz daha çekebilirim. Ama dikkatli çekip hep yerleştirerek şu şekilde yaparak gidiyorum. Böyle böyle. Bu şekilde gidiyorum. Hep 10 tane öreceğim. Sonra bu şekli vereceğim. 10 tane öreceğim. Bu şekli vereceğim. Evet gördüğünüz gibi son noktaya geldik. Şuradayız. Son. Bunlar da bitti. Ama ne yaptık? Hep onar onar ördük. Ve ördükten sonra yuvamızı şekil vererek bu hale getirdik. Sonra şimdi içine bir döneceğiz tekrar. Bunlar duracak. İçine bir döneceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir çevireceğim. Çevireceğim. Ve şu iki bıraktık ya, onları hani hep şunları böyle kesip yakacağım. Şöyle bunları ilk etapta şunları yapayım. Buradan yakıyorum bunları. Sonra bunlar. Böyle hiç potluk yapmayacak. Evet, şimdi de bu içeride bıraktıklarımı yakacağım. Teker teker. Şöyle alıyorum bunları.
Bu şekilde kesip içeridekileri yakacağım. Hepsini birden kesip yapmayacağım. Böyle böyle. Bunun 3 tanesini birden. Bu içeridekileri, hani örmediklerimiz bunlar. Bu şekilde devam ediyorum. İçeride kalanları toplayacağım böyle ve yakacağım. Kesip yakacağım. Şurada da var. Evet. Onlar belli zaten. Evet. Şöyle kesiyorum ve yakıyorum. Şu şekilde ve kapatıyorum bunları. Evet arkadaşlar, içeride bıraktıklarımızı, yani örmediklerimizi kestik, yaktık. Ne kadar? Üçer üçer ya da dörder dörder. Hepsini birden kesip yakmadık. Israrla söylüyorum. Evet, şimdi bu ördüğümüz ipti. Onu şuradan geçireceğim. Yine bir tanesi duruyor çünkü o iplerin. Buradan geçireceğiz. Evet. Bunu buraya geçiriyoruz. Bir tane daha geçirsem iyi olur. Gene bu aradan. Bu duracak burada. Evet. Sonra bunu bu taraftakini buraya geçireceğim. Diğerlerinde olduğu gibi. Bakın işimizin hem içi hem dışı temiz bir şekilde çıkıyor. Şimdi buradan şuna ve buna çıkıyorum. Evet. Bu şekilde bunları şimdi çekeceğiz. Ama ne yapacağız? Örgümüzü yine eskisi gibi çeviriyoruz. Şu. Evet. Şimdi buradan çekiyoruz bunu. Yaptık. Formumuzu bulalım. Şöyle. Elimizle bu şekilde yine önceki verdiğimiz formu veriyoruz. Sonra taşımızı bir yerleştirelim artık yavaş yavaş. Şuradan içine. Tabii ki bu en heyecanlı bölüm. Bu şekilde bakın. Evet, girerek iyicene yerleştirdik taşımızı. Şimdi buradayken bunu yine çekeceğiz. Bu beyazları. Bunu da buradan şu şekilde çekiyoruz. Şöyle. İyice oturmuş oluyor. Bu şekilde çekiyorum. Bakın üst tarafına. İşte bu. Şimdi en önemli bölüm taş örmeydi. Ve bunu tabi orantılıyorum şimdi. Hani şuradaki kenar bakın çok kıvrılmış olabilir. Buradaki az kıvrılmış olabilir. Bunu iyicene ortalıyorum taşı. Örgünün içine ortalıyorum. Böyle. Bu şimdi sizin tabi el maharetinize kalmış. Bunu bu şekilde yerleştirmek. Evet.
Şimdi bunu da çekeceğiz. Bundan sonra bu ipi biraz arkadaşlar ilerleteceğim. Oradan buradan girip. Çünkü bu önemli, yani bir şey olmaması lazım buna. Şuradan mesela biraz daha geçebilirim. Örgüyü bozmadan şu şekilde geçiyorum. Evet. Sonra mesela geri şu şekilde geri çıkabilirim. Evet. Burada da aynı işlemi buna yapacağım. Bunu da yapacağım. Aynı işlemi. Bir ileri gideceğim. Bir bu tarafa geleceğim. Bunları da arkadaşlar şimdi keseceğim ve yakacağım. Tabi burada işte biraz zor oluyor. Kesmek, yakmak. Ama mecburen hani çıkıkken yapamıyorum. Çünkü sonra taşı yerleştirirken destek alacağım yer kalmıyor. Bunu şuradan gireyim. Şöyle tekrar geri döneceğim. Evet. Ve öbürkünü de içeri alıp orada bağlayacağım birbirine ya da yakacağım işte. Şuradan böyle içeri alayım. Şu şekilde bunları birbirine bağlayacağım. Artık bu oynamaz. Şu. Sıktık bunu. Bir tane daha bağlayayım. Şu şekilde. Evet. Şimdi bunları arkadaşlar kesip yavaş yavaş şöyle yine aynı şekilde şöyle yapıyorum. Bunları çevireceğim. Yani bunu bir kere daha bile örebilirsiniz. Öyle kesebiliriz. Hani illa tek seferde şart değil ama bu tutar bunu. Hani bir kere daha bu şekilde örüp öyle de kesebiliriz. Ama şimdi buradan kesiyorum ben bunu. İsterseniz siz onu yaparsınız. Ama bu tuttu yani. Bayağı bir iyi oldu şu an. Evet, bunu kestim. Ve gene ikişer ikişer şöyle yakıyorum. Bu şekilde. Tekrar ya da 3 kesebilirsin. Bu şekilde. Bunları böyle yakıyorum. Bu şekilde bitireceğim arkadaşlar. Evet, böylece taşımızı ördük. Bitti. Şimdi kenar süslemesi var. Bu kısım. Ve şurada takma yerimiz var. Onu da yapacağız. E, Şimdi arkadaşlar bu kısma geçeceğiz. Şu yaptığımız bu kısımda ördüğümüz tekniği göstereceğim size. Evet. Şimdi onun için 1 metre 6 tane siyah kesiyorum. 6 tane siyahı yaptık. Kestik 1 metre kadar. Bunu şuradan bağlıyorum ve şuraya iğneliyorum. Evet, baştan bir tane alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ben boncukları sonra diktim o işlerini. Yine öyle yapacağım. Önce örgüsünü öreceğim. Şuradan bir taneyi yine sabit tutuyorum. Buradan bir, tekrar atıyorum. 2.
Sonra şunu alıyorum. Koydum. Atıyorum. Çektim. Tekrar bu şekilde çektim. Her birini yine ikişer kez yapıyorum. Şöyle bir aldım. Gördüğünüz gibi sağ elim hiç oynamıyor. Sol elim çalışıyor. Şuradan çekiyorum. Tekrar atıyorum. İçeri giriyorum. Çekiyorum. Bakın. Ama üst üste değil. Böyle tam yanına. Tekrar atıyorum. Şu. Bakın bu ne yapıyor? Tam yanına. Tam yanına. Önemli. Şimdi tekrar atıyorum. Şuradan bir aldım. Şuraya koydum. Bir. Ve bir tane daha. 2. Şu. Şimdi arkadaşlar buradayken bir tane daha alıyorum. Bunu en sondakini örüyorum. 1 2 tam yanına. Tekrar 1 2. Bakın tam yani bir öncekinin yanındayım. Şurada. Şu şekilde. Bunu alıyorum. Bakın. Atıyorum. Buradan içeri verdim. Sıkı tutuyorum bunu. Bir tane daha. Şu. Şimdi bir daha. İki. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şu üsttekini bunu bu tarafa veriyorum. Sağ elime, sol elime veriyorum. Bunu örüyorum bakın. Şunu tutturalım. Bunu aldım buraya koydum. Bunu örüyorum. Bir şu. Tekrar veriyorum. İkinci. Şu. Tekrar bunu alıyorum. İkinciyi. Bunu da buradan böyle yapıyorum. Bir. Tekrar alıyorum. 2. Şu. Şimdi böyleyken şunu alıyorum. En arkadakini. Bununla bunu örüyorum. 1 2. Böyle bunları burada bırakıyorum. Bunların üçü burada böyle bekliyor beni. Şimdi bunu alıyorum. En öndekini. Onları şöyle geçiriyorum altından. Bakın bunun altından. Verdim buraya koydum. Şuradan alıyorum. Bir tane daha. 2. Bunu da buraya yerleştirdim. Sonra bu ikinci ipimi şuradaki onu sabit yapıyorum. Şöyle aldım buraya. Bakın koydum yanına bir tane daha. Bu. Bu aşamadayken arkadaşlar bununla bakın şu ördüğümle bunu yer değiştiriyorum. Şu.
yer değiştirdim. Şimdi bunu buna örüyorum. Bakın. Bir, tekrar şu, iki. Şimdi dışarıdakini öreceğim. Bu ördüğümle şu. Bunu buradan atıyorum. Bir, iki. Şimdi buradayken boncuğumuzu koyabiliriz. Ama ben koymayacağım. Siz örgüyü iyice öğrenin diye. Boncuk koyarsak hani tam düğüm gözükmeyebilir. Evet, şimdi burada bunu alıyorum elime. Şunu. Ve buradan örüyorum. Bakın. Bir. Böyle gidiyor. Bir. Buradan buraya. İki. Sonra bunu örüyorum. Üç. Ve tekrar bu. Dört. Şu. Şimdi en son ipimi örüyorum. Ve iki. Bakın şimdi bu aşamadayken buradaki ip beni ör diyor. Zaten düz duruyor bakın burada. Şu şekilde öreceğiz. Bunun yanına geleceğiz. Örüyoruz. Bir. Ve hep bakın bu böyle duruyor. Özellikle yeni makrame öğrenenler için hani yavaş yapıyorum arkadaşlar. Şu buradan buraya. Buradan böyle buraya. Şimdi tekrar bir düzgün düğüm atmamız gerekiyor. Bakın bu düğümün gidip diğer düğümün yanına yerleşmesi gerekiyor. Şöyle bakın tam yanına yerleşmesi gerekiyor. Böyle çok düzgün olmalı. Şimdi bitti bu. Şu kısmı. Buradayım. Bakın en öndekini alıyorum bunu. Böyle getiriyorum buraya. Ve buradan bunu örüyorum şimdi. Bir. Şu. Bir. Tekrar. İki. Burası şu. Yanına koydum. Hep üçer üçer. Yani bu tarafına yaptığım iş üç iple işliyor. Buradan geldim buraya. Bir. Evet, bunu da koyuyorum. Bakın şuraya ve çekiyorum. Buranın işini bitirmeden aşağı inmiyorum buraya. İnmiyorum. Önce şurayı bitireyim. Onun için bunu tekrar baştakini alıyorum ve buraya koyuyorum. Şu. Bir. Ve bu da böyle iki. Şu. Şimdi bu kısım bitti. Buraya geleceğim. Buradayken ne yapıyorum? En baştaki ip örecek. Bunun üstüne sarılacak. Şimdi alıyorum böyle bu tarafa geçiyorum altından. Ve şöyle şu şekilde bir tane atıyorum. Buradan tekrar şu bir örme bitti onda. Şimdi bunu ne yapıyorum? Altına alıyorum. Şu. Yerleştir. Buradan veriyorum şu. Bir. Tekrar koyalım.
ve 2. Şu. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki işi bunu yer değiştiriyoruz şöyle. Ve örüyoruz. Bir. Gene aynı iple örüyoruz. Gelen iple gene örüyoruz. 2. Şu. Buradayken bunu bırakıyorum buna. Evet. 1. Tekrar 2. Bakın bu nasıl böyle dik durmalı. Şöyle. Evet. Şimdi dedim ki bu iş bitti. Bu iş de bitti. Buradayım. Orta kısımdayım. Bakın. Orta kısımdayım. Bu yukarı doğru gidecek. O nedenle bunun üstüne örülecek. Şuradan birleştirip örüyorum. Bu sabit. Soldan gelen sabit oluyor. 1, 2. Hep ikişer ikişer koydum. Şimdi bunu örüyorum. 1, 2. Şu. Sonra bu. Tekrar. Dimdik duruyor. 2. Evet. Bu aşamadayken bu ne diyor? Beni öbür ipin yanında ör. Şu şekilde. Tamam, örelim. Bu böyle. Buradan alıyoruz. Şu. 1. Her bir ipimizi ikişer kez düğüm yapıyoruz. Evet. Ve düğümlerimiz üst üste binmiyor. Şu. Tekrar bu. Makramede hep mesela bir desen yaparken gördüğünüz gibi böyle bir uzun hani bir şey örerken hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Önemli olan ilk başını kavrayabilmek. Şimdi burada da mesela yine yan yana geldik. Gördüğünüz gibi. Bunu yine buradan alacağım. Böyle. Ve bu ikisini öreceğim. Şimdi örüyoruz. Yine aynı başa döndük yani. 2. Şu. Şimdi bunu örüyoruz. 1, 2. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne dedik? Önce burayı bitirelim. Bitirelim. Burayı, bu tarafı bitirelim. Bitiriyoruz. 1, 2. Evet, bakın böyle bir S veriyoruz. Şuradan böyle bir S. Evet. Geldim. Şimdi ne yapıyorum? Bu ip örecek olan ip. Burada böyle altını koyuyoruz. Dediğim gibi artık her dilimde aynı işi yapıyoruz. Bunu şimdi örüyorum. 1, 2. Buradan bunu tekrar. Şu ve bu. Şimdi bir dilimi daha yapıyorum çünkü. Evet. Buradayken yer değiştiriyoruz. Şu. Hem sap kısmında hem de yandaki çevirme bölümünde bunu kullanacağım. Sap kısmı için de arkadaşlar 2,5 metreye yakın kesiyorum. 6 tane ve bu şekilde örüyorum. Aynı şekilde örülecek.
Evet, şimdi buraya geldim. Burada birleştiriyoruz iki tarafı. Şimdi bunu öreceğim buraya. Bir. Şimdi bu. Bundan sonra gördüğünüz gibi hep aynı işleri yapıyoruz. Şimdi buraya geldik. Bunu da alalım. Bir. Bunu değişik renklerde de örebilirsiniz. Farklı yerlerde kullanmak için. Evet, şimdi gelelim bunu da örelim ve böylece 3 dilimi beraber yapmış oluruz. Bu şimdi kenar kısım için, bu kısım için. Şurası için yapıyorum onu ben. Sonradan boncuklarımı dikeceğim. Evet. Şu. Şimdi bu tekrar başa dönmüş olduk. Evet, bu şekilde devam edeyim ben. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar ördük. Bir bakalım çevresini sarıyor mu? İlk etapta bu zaten kendiliğinden şöyle bir yana doğru bir eğik duruyor örgüden dolayı. Biraz da şey yapıyorum örerken sol tarafa doğru meyil verdiğim için. Bunu şöyle elimle düzelte düzelte yuvarlak yapacağım. Şöyle şu şekilde. Mumlu olduğu için ip bir de örgü de o tarafa doğru eğiliyor. Bu şekilde kolay oluyor. Çevresine bakıyorum. Şöyle. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi biraz da şey yapabiliriz bunu. Böyle açabiliriz yani dikerken de. Evet, şimdi arkadaşlar burayı buraya eklemem gerekiyor. Bu nedenle şimdi şuradan bakın hep ikişer ikişer geliyor ya. Onu öyle düşünüyorum. Bir tanesini söküp ona ekleyeceğim. Bunları bu tarafa geçireceğim. Veya bunu o tarafa geçireceğim. Şöyle. Şu şekilde bunları böyle birbirinin içinden geçeceğim. Ama şu da olur. Biz buraya zaten koyacağız ya buraya biritini. O nedenle direkt böyle birbirine de ekleyebiliriz. Sıkıntı olmaz. O kısma koyarız o biriti. Kapamış oluruz. Şöyle bu şekilde yapabiliriz. Şöyle. Evet, eğer bütün bir şey yapacaksak söküp birbirine geçebiliriz. Ama şu anda bütüne gerek yok. Bunu buradan alacağım ve her birini öbür tarafın içinden geçeceğim. Şöyle. Bunları birbirine ekleyeceğiz yani. Şöyle göstereyim. Sonra ben bir tanesini iki tanesini yapayım. Sonra siz yaparsınız. Bakın bu birinci. Birinciyi bire geçiriyorum. Şuradan buraya. Daha önceki işlerimizde yaptığımız gibi. Şuraya geçirdim. Bunu da alıp öbürküne kendine geçiriyorum. Bunu da alıyorum. Şuradan içeri geçirebilirim. Şöyle. Çıkmasın diye bir de böyle geçirebilirim. Evet. Bu böyle. Bu da böyle. Çekelim. Şu. Şimdi ikincileri geçirelim. İkinciler ikiye buradan alıyoruz. Bunu ikimiz şu. İkimiz bu. Buraya geçireceğim. Böyle. Tekrar bunu buradan geçirebiliriz. Çünkü mecburen burada 1 ve 2 ortak gibi duruyor. O nedenle ikisi aynı yan yana giriyor. Buradan bunu alacağım. Şu. İkincisi.
Onu da yine bu ikiye geçireceğim. Buradan şu ikiye geçireceğim. İkinci bu. Buraya. Bu şekilde hepsini bir geçireceğim ben. Evet arkadaşlar, şimdi bunları her birini karşılıklı birbirlerinin içerisinden geçirdik. Şu şekilde oldu. Şimdi bunu da dedim ki bu kısmını biriti takacağım yere getireceğim. Böyle duracak. Şu şekilde duracak. Evet, şimdi bunları keselim ve yakalım. Ama şu uzunu yakmayacağız. Ondan çünkü tutturacağım ben. Şimdi şuradan kesiyoruz. Şöyle. Ve bunu yakalım. Azıcık bastıralım. Evet. Şimdi bu uzun olanı ayıralım. Ve buradan bunu da keselim. Bunu da yakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar bir taneyi de ayırdık. Bununla taşımıza dikeceğiz. Bu şekilde yuvarlak bir parça yaptık. Bunu taşımıza tutturacağız yanlarından. Evet, şimdi şuradan mesela daha çok şu kısmı tercih edin. Şu arayı alıyorum. Buradan şu alt tarafına bakın, bunun tam böyle bitim yerine, şu bitim yerine şu kısma dikiyorum. Yani şu kısma. Şuradan bir yere, hatta şöyle gireyim. Evet, şuradan. Tabii örgümüzü, yani bunu da onu da bozmamamız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde. Şimdi bunu alıyorum buradan böyle. Bu aradan çıkacağım şuradan. Şöyle. Döndürüyorum. Bunu şöyle tekrardan şu kısımdan buraya giriyorum. Şöyle. Şimdi geleceğim. Burada aramız. Buraya şuradan çıkacağım. Şöyle. Ve buraya gireceğim. Şuna. Buradan buraya çıkacağım. Gene. Şuraya. Evet. Böyle daha güzel oluyor. Şuradan bakıyorum. Deliği şurada. Ve ta buraya kadar ilerliyorum. İçinden şöyle denk geliyor. Şuraya denk geliyor. Buradan oraya bakın. Bu şekilde. Şimdi bunu alıyorum. Buradan bakın. Şuraya giriyorum. Bunu buradan buraya tekrar böyle tutturuyorum. Bu şekilde bütün çevresini turlayacağım. Şimdi nereye kadar? Burada aram. Şuradaki şu ara. Oraya geleceğim. Geçelim buradan. Ve buraya. Buraya geldikten sonra buraya. Buradan tekrar bunun altına giriyorum şöyle.
Evet. Bu şekilde ben bunun tamamını tutturayım. Böyle duracak. Evet, bunu dikme işimiz bitti. Bu şekilde. Bunu da şimdi buradan yine kesiyoruz. Ve ufak bir şey bıraktık burada. Onu da yakıyoruz. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun şu kısmını yapacağız. Bu kısmını yapacağız. Önce yine bu parçalarını öreceğim. Burada size söylemem gereken bir şey var. Şu. Şimdi her ip aynı şekilde örülmüyor arkadaşlar. Yani burada iki tanesi daha çabuk bitiyor. Bunlar da üçüncü ve altıncı ipimiz oluyor. Örneğin biz bunu 70 santim seçtiysek bunu 140 santim, 150 santim o şekilde seçiyoruz. Yani ayırarak bu şekilde dizeceğiz. Çünkü bunlar daha az ilerliyor. Yani daha az ip kullanıyorsunuz. 1'de, 2'de, 4'te, 5'te daha az. Bunlar sürekli ören ipler oluyor. Şimdi bu kenarlarını, şu kısmını yaparken aynı şekilde bu dizilişe göre dizeceğim ben ve onu öreceğim kenarlarını. Göstereyim ben size onu. Nasıl dizeceğimi göstereyim. 70 santime burada 70 santim ayırayım. Bu 45. Şöyle 25 daha koyarsam. Evet. Bu kadar. Birinci ipim oluyor. Şu. Bundan 4 tane kesiyorum. 4 tane keseceğim. Şimdi bunlar 70 santim 4 tane. Şunlar. Bunları böyle diziyorum. Şuna 1 diyelim. Şu ikinci ipimiz. Üçüncü ipim 140. 4 ve 5 70. Bunları böyle diziyorum. Hani alırken ben normal alırım. Size göstermek için bu şekilde. Şu. Ve en sonuncu ipim yine 140. Şu çizelgeyi önünüzde tutun. Şimdi bunu alıyorum. Öreceğim arkadaşlar. Buradan. Şuradan alıyorum. Bu sabit tutuyoruz bunu. Buradan örüyorum. Bu. Biraz aşağıdan örüyorum. Çünkü bunları sonra kullanabilirim. Geri çevireceğim çünkü. Şu. 2. Yine normal. Bunu ördüğümüz gibi öreceğiz. Ama şimdi bu gelen bu ip uzun. Gelen bu üçüncü ipim oluyor ve o uzun ipim. Şu. Sonra bir tane daha örüyoruz. Şu şekilde. Bu işte uzun ipim oluyor. Şimdi bu. Atıyoruz. Şimdi yine uzun ip çekiyoruz. Öreceğiz sonuncu ip. Sonuncu ip yine uzun ip oluyor. Düğümlerimizi güzel atabilmek için sabitimizi dik tutmamız ve düğümü bakın böyle dibine yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ilk sıram bitti. Bunu bırakıyorum.
Tekrar ne yapıyorduk? Başa dönüyoruz. Şuradaki baştaki tekrar sabit oluyor. Ve buraya kadar bunu getiriyoruz. Artık o zaten düzgün örersek şaşırmadan sırasını bu uzun tuttuğum ipler denk gelecek. Bu şekilde öreceğim. Şöyle bakın yanına koydum. Evet. Şuradan bir tane daha iğneyle tutturalım. Şurasına. Evet. Şimdi devam ediyorum. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bakın bu uzun olan. Evet. Bunu ne yapıyorduk? Alıyoruz. En baştakini bu bitti böyle bırakıyorum. Bunu alıyorum. Uzayıp geleni çeviriyorum üstünden. Buradan atıyorum. Bir. Tekrar buradan bunu atıyorum. Şu. Şimdi uzun ipimizi örüyoruz buraya. Evet şu bir. Bu uzun ipimiz. Atıyorum. Çektim. Şimdi arkadaşlar bu aşamada buradan geri dönüyorum. Şu. Bakın bunu tekrar bunun üstüne. Ve uzun ipim her seferinde bu işlem bittiğinde burada olması lazım. Eğer burada bu işlem bittiğinde uzun ipiniz burada değilse hatalı örmüşsünüz demektir. Şimdi buraya geliyoruz. Ve burada da hep başta kalmalı. Bu şekilde bu pozisyondayken başta kalmalı. Evet, şimdi buradan geliyorum. Bunu öreceğim. Uzun ipi örüyorum. Hep ören ipiniz burada uzun ip olmalı. Bakın örüyorum. Bir. Bunu koyacağız. Buradan. Diyoruz. 2. Şimdi sabit ipimiz değişiyor. Bu sabit olacak. Üstüne geçiyoruz. Tekrar. Bir. Buradan dönüyorum. 2. Şimdi buradayken arkadaşlar ne yapıyorduk? El değiştiriyoruz. Bunu böyle değiştiriyoruz. Sabitimizi sağ elimize veriyoruz. Ören ipimiz yine uzun ip oluyor. Buradan bir, yine 2. Şu. Tekrar bunu alıyorum üstüne. Bu. Buradan buraya. Şu. Bu aşamada bu burada, bu burada üçlü grup halinde. Şimdi soldakileri yani şunu buraya öreceğim. Şöyle tutuyorum. Bakın bunu bu tarafa kaydırıyorum. Buradan devam. Evet, bunu da ördük. Şimdi bunu örüyorum. İki. Şimdi uzun ipimizi örüyoruz.
Evet. Bu sıra bitti. Ama nerede? Bu devam ediyor çünkü. Şunu öreceğiz. Bakın bu beni buradan örün diyor. Devam etmesi gerekiyor üstüne. Tekrar. Ne yapıyoruz? Sabitimizi hep bunun yanına, bir öncekinin yanına koyuyoruz. Şu. Burası 3'e geliyor buradan. 1, 2, üçüncüsü, bunun üçüncüsü, yani şu ördüğüm uzun ip oluyor. Şu. Evet, şimdi böyle böyle ayırdık. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Düzgün örerseniz uzun ipiniz hep ören olacaktır. Evet, şimdi bunun şuradan başlayıp buraya kadar öreceğim. Ben bunları bitireyim. Sonra orta kısmını, şu kısmını göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Bunu şimdi 7 boğum yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biliyorsunuz bunun bir de karşısına yapacağım şimdi. Aynısına. Şimdi ip tekrar kesmiyorum. Zaten buradan ben kesmiştim. Hani buna göre ayarlamıştım bunu ben. Şimdi buradan bunu kesiyorum. Şöyle. Bu kadar. Şimdi ikinci parçayı karşısına yapacağım. Şimdi karşısına yaparken bakın bu böyle gelmiş. Bunun da böyle gitmesi lazım. Ki araya parça gelsin. Bakın şunlar, bu örgüler böyle gidiyor. Bu da böyle geliyor. Yani ona göre dizmem gerekiyor. Nasıl dizeceğim? Şimdi bunu tam tersine dizmem gerekiyor. Böyle altıncıyı, yani uzun olanı şuraya diziyorum. 1. Altıncı burada. Şimdi bu 5 kısa, 4 kısa, 3 uzun olacak. 3 uzun ve 2 ve 1 kısa olacak. Bu da buradan 1. Şimdi normalde ne yapıyordum? Buradan örüyordum. Böyle örüyordum. Ama ben bunun gibi olmasını istiyorum. Yani böyle gitsin karşılıklı şu kısım. O nedenle şimdi buradan geliyorum buraya. Böyle geleceğim. Şimdi şöyle tutuyorum ve örüyorum. Bakın. Gene böyle. Ben nasıl tutarsam öyle örülür zaten. Zaten ördükten sonra hani ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız yaparken. Şu şekilde olmalı. Bu ikinci. Evet. Üçüncü. Evet. İkinci sıramı da ördüm. Böyle geldim. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bunlar yer değiştiriyor. Şu. İlk ördüğümü bunu örüyorum. 1. Şu. Sonra bunu örüyorum. Ters oldu şimdi. Çünkü tersten öreceğiz bu tarafına. Şimdi bu. Şu. Sonra bunu alıyorum. Üstü örüyorum. Şu. Ne yapıyoruz? Burası bitiyordu. Bu tarafa geçiyoruz. Uzun burada. Evet. Ören ipim uzun oldu. Şimdi buraya.
yer değiştiriyoruz. Şöyle ve bunu da yerde üste alıyoruz. Şimdi bunu böyle yapmam gerekiyor. Bu şekilde örüyorum. Bunu da üste aldık. Pardon, şu şekilde. Ve son ipimizi de örüyoruz. Bundan sonra da bunu öreceğim. Devam ediyorum. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Bakın, bunun arasına örgüyü koyunca, beyaz örgüyü, bu da böyle, bu da böyle duracak. Şu böyle duracak, bu da böyle duracak. Bu kısmı. Eğer ben aynı bunun gibi örseydim ne olacaktı? Böyle ikisi de birbirine bakıyor olacaktı. Yani şurada mesela bir tane var. Şu. Örneğin bu bunun gibi olacaktı. Şu şekilde. Ama ben böyle istemiyorum. Çünkü araya başka bir örgü yerleştireceğim. O nedenle bu böyle, bu böyle durmalı. Evet, şimdi bunu da bitireyim. Sonra beyazımızı yapıp araya dikelim. Evet, şimdi 7'şer dilim burada karşılıklı ayarladık. Bu arasına beyazımızı öreceğiz. Şu kısmı öreceğiz ve birbirine böyle birleştireceğiz onları. Şimdi 12 tane siyah düz keseceğim ben. İp keseceğim. Bu ne kadar olmalı? İşte bu kadar olmalı. Ama birazcık uzun, hani rahat tutayım diye şöyle santim olarak ölçeyim. Hani daha rahat tutabilmem için örerken şöyle. Evet. Yani 20 santim, 25 santim civarında 12 tane keseceğiz. 25 santim böyle böyle ayarlayalım. Şimdi bunları kestim ben 12 çift olarak. Şimdi bunları bir tane ipe geçireceğiz. Şöyle. Yine hatırlarsınız öbür derslerden. Buraya geçiriyorum. Bir. Tekrar bir tane alıyorum. Buraya geçiriyorum. Bu şekilde hepsini böyle hepsini buna geçiriyorum. Evet, 12 çift kestik, iplerimizi de taktık. Şimdi 50 santim kesip ikiye katladığımızda, yani bu şekilde 12 çift hazırlamış olduk. Şimdi bunları ikişer ikişer öreceğiz. Nasıl çevresini örerken hep ikişer ikişer örüyorduk. Ayırmadan öreceğiz yine. Bu şekilde. Bunun için de 2,5 metre beyaz ip kesiyorum. 2,5 metre beyaz ip kesiyorum. Şimdi bazen ipin kalınlığına göre bu ipin yani ördüğümüz ipin uzunluğu değişebiliyor. O nedenle fazla kesiyorum ben. Hani eksik kalmasın diye 2,5
Bazen kalınlığına göre değişebiliyor arkadaşlar. Tabii çok bir fark etmiyor ama yine de değişiyor yani. Şimdi 2,5 metre kadar kesiyorum ben bunu. Şimdi şunu tekrar buraya tutturalım. Bunu da tutturuyoruz şöyle. Ve her birini alıyoruz ve örüyoruz. Bakın şunu aldım. Geçirdim. Aynı çevresini örerken yaptığım gibi. Taşın çevresini örerken yaptığım gibi. Peki neden siyah kullanıyorsun altına? Çünkü orada da siyah kullandım ben. Birazcık böyle bir rengini biraz daha koyulsun diye. Yani kirli bir beyaz olsun diye bu şekilde yapıyorum. Evet, bu böyle arkadaşlar. Şimdi tekrar bunu zaten ters çevresi örerken göstermiştim. Şuradan geçiriyorum. Şimdi sonuna geldik. Dönmeyi göstereyim ben size. Buradan alıyorum. Şimdi sabitler el değiştiriyor. Evet. Yine aynı şekilde ilk ipimizi gene örüyoruz. Yani şu ipi örüyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu ördüm. Beyaz kısmını. Ve şimdi yan yana tutuyorum. Bu şekilde dikilecek bunlar buraya. Şöyle dikeceğim ben bunları. Ama 7 boğum buna biraz fazla geldi. O zaman bayağı bir şey duracak, kabarık duracak. O nedenle ben buradan 2 boğumu yok edeceğim. Yani sökeceğim buradan 2 boğumumu. Ondan sonra da bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Buradan sökeceğim ve iplerimi geri çevireceğim. Şimdi ilk etapta burası bittiği için ben bunları bir yapayım istiyorum. Buradan da burayla hiç oynamayacağım. Başladığım nokta bunlar. Burayı önce keseceğim. Şuradan kesip buradan bir yakacağım bunu. Büyük bir çivi başı yapayım buraya. Bu şekilde bunu böyle kapatacağız. Bunları da geri çevireceğim tek tek. Bu şekilde. Çünkü burasının çok düzgün olması gerekiyor. Şu noktanın. Bunlar böyle duracak. Bunu da buraya kadar sökeceğim her ikisini de. Yeniden. Şunu da yapalım. Şu kadar yakalım bunu. Evet. Şimdi bunları da arkadaşlar geri çevireceğim. Böyle. Şu şekilde çevireceğim. Burayı da sökeceğim. Evet. Ee, Düzeltelim her iki tarafı da. Ondan sonra tekrar dikme bölümüne beraber bakalım. Evet arkadaşlar, bunları 5 boğuma düşürdüm ve temizliğini de yaptım. Şimdi beyazın temizliğini yaparken tekrar bir göstermek istedim nereden geçtiğimi. Hepsini geri çevirdim ama sonunu bir daha bir göstereyim istedim. Şuradan her bir ikisini de, yani her ipteki her düğümdeki 2 ipi bir yerden geçiriyorum. Şöyle. Bu son olduğu için mecbur bu deliğe 4 tane giriyor. Şu şekilde. Buradan alırsam dışarıdan gözüküyor çünkü. Buradan da bunu gireceğim. Tekrar. Ve bunları yaptıktan sonra yavaş yavaş, hani azar azar birkaç tane kesip yakacağım. Şimdi bunu da böyle yapalım. Bunu da geçirelim. Burada kalmasın hiçbir ipimiz. Evet. Şimdi buradayken
bu şekildeyken yavaş yavaş, hani şuradan mesela 3 tanesini alacağım. Keseceğim. Sonra bunu yakacağım ama şurayı da bir keseyim. Böyle azar azar, yani hepsini birden değil, şu şekilde. Evet, bunu şimdi yakıyorum. Şu şekilde. Evet, bunu da tamamlayayım. Böyle böyle hepsini yakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekle geldi. Burada birazcık oynama oldu ama sıkıntı değil. Onu katlayacağız, arka tarafa vereceğiz. Şimdi buradan iki tane ipimiz vardı ya. Onları, biri burada şu şekilde, biri de burada. Bunları buradan alacağım ve bu ipimden yandaki şu parçayı ana parçaya dikeceğim. Şuradan alıyorum ve tam böyle şu aradan yine buradan dönüp şuna giriyorum. Şöyle. Şimdi tekrar biraz iniyorum aşağıya. Buraya tutturacağım. Bunu bitirdikten sonra da ana parçaya, yani taşa ekleyeceğiz. Bu şekilde tutturarak gideceğim. Buradan geliyorum. Tekrar. Şuradaki çıkıntılara girebilirsiniz. Böyle böyle. Buradan çıkıp buraya. Zaten az tutsa yeter yani. Çok çekmeden. Şu. Bu şekilde dikiyorum. Şimdi yanların her iki tarafını da diktik bu şekilde. İçi böyle. Ve bunu böyle yavaş yavaş bir form veriyoruz. Şöyle yuvarlak bir form verelim. Şu şekilde. Evet, bundan sonra şimdi bunu buraya dikeceğiz. Şurada birleştirdiğimiz yer vardı, hatırlarsanız. O kısma burayı dikeceğiz. Şöyle. Şimdi bunu dikerken de arkadaşlar şu şekilde yerleştiriyorum ben. Başları tutturmayacağım. Sadece ortadaki beyaz ördüğüm bölümü dikeceğim. Ve yine siyah ip takıyorum. Bir tane siyah ip takalım. Şöyle. Küçük bir siyah ip takabiliriz şuradan. Bunun ucunu yakalım. Şöyle bir çivi başı yapalım. Ve bunu buradan girelim. Şu ilkten girelim. Şöyle. İlk etapta burayı dikeceğiz. Sonra arka tarafına dikeceğiz. Önce bunu güzel böyle yerleştireceğiz bunun üstüne. Bakın şöyle ortalıyorum o şey kısmında. Yerleştirerek buradan geçtim. Gene şu kısma veriyorum. Böyle içeriden çıkıyorum. Şöyle. Evet. Bakın yatıra yatıra. Tekrar buradan giriyorum. Buraya. Bu ara kısma. Böyle. Bunu da buradan girip şu kısımdan çıkıyorum böyle böyle. Ama yatık bir vaziyette. Bu önemli.
Bu şekilde dikeceğim bunu. Biraz zor oluyor tabi ama bakın bu böyle gömük duracak üstüne. Şu şekilde. Böyle duracak. Önemli orası. Evet. Bu kısmını diktikten sonra da arka tarafını ayrıca tutturacağım. Şöyle. Burayı biraz gömük olması için şöyle çift dikiş yapıyorum. Geri döndüm. İğne arkası dediğimiz teknik. Şu. Tekrar buraya geliyorum. Ve hep dipteyim. Yani şeyin de bu kısmın da dibinden dikiyorum. Öyle. Ama başlardaki bu yaptığımız şeritleri dikmiyoruz. Onlar serbest. Şu şekilde. Evet. Bunu da böyle diktikten sonra arkadaşlar bakın oturtuyorum tekrar. Bunu da açacağım şöyle. Evet. Şöylece bunu döndüreceğim. Bu böyle dikildikten sonra bu kısmı böyle bastırarak arkaya doğru veriyorum ve bunları da buradan şimdi buraya dikeceğim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok temiz bir çalışma oluyor. Olmalı da. Evet. Şimdi onu da böyle buraya tutturayım ben. Bunları da buradan bu şekilde şöyle tutturarak gideyim. Buna bitmiş olsun. Boncukları dikelim ondan sonra. Böyle tutturacağım. Evet arkadaşlar, bunları ön tarafta şu kısımları tutturmamıştık serbest ama arkada bunları tutturdum ben şu uçları. Ve bitirdim dikme işini bu şekilde. Ön tarafı da böyle. Şimdi bunu şöyle bir kalemle bir şey yapalım şu şekilde. Evet. Evet. Şimdi bundan sonra yapacağımız iş boncuklarımızı şöyle dizeceğiz. Ama onları dikmesini göstereceğim size. Dediğim gibi bunları örerken de koyabilirdik ama şimdi koymamız daha anlamlı. Çünkü çalışırken boncuklar bize engel olabilirdi. O nedenle ben böyle tercih ettim. Şimdi burada arkadaşlar ipimizin iki tanesini şunun içinden iki tanesini çıkartıyorum şöyle. Evet. Bunu boncuklarımızın geçebilen bir iğne. Yani şey olmayabilir. Boncuk iğnesi olmayabilir. Normal bir iğnemiz de boncuklardan. Mesela bu dikiş iğnesi. Eğer boncuklarımız geçiyorsa evet. Çünkü boncuk iğnesinde daha zorlanabiliriz. Sonra bunu iğnemize takalım. Evet. Bundan sonra arkadaşlar şuradan bir düğüm atıyorum. Ve düğümümü kestikten sonra yakıyorum. Şuradan azıcık kesiyorum düğümün arka tarafına ve yakıyorum. Onu da bir şöyle sabitlemiş oluyorum. Bunu önce şu kısmı dikelim. Şuradan içeriden bir yerden şöyle çıkıyorum. Bu. Ve aradan şöyle tekrar çıkıyorum. Bakın şuradan aradan çıkıyorum. Şöyle. Boncuğumu alıyorum.
buradan şu şöyle bakın, buradan şuraya girebilirim. Şu ortaya, tam ortaya giriyorum. Ve pensem elimde olsun. Çekeceğim bundan. Boncuğumu yerleştireceğim. Evet. Sonra şuradan altından yine şöyle tam aradan bir yerden çıkıyorum. Şu. Çıktı. Bir tane alıyorum. Sonra yine buna şu ikisinin arasından çıkıp buraya yerleştiriyorum. Sonra tekrar şu kısımdan bakın şöyle çıkacağım. Bir tane daha. Şuradan yine üstten, evet. Ve bunları mesela yerleştirirken boncuğumuzun bakın şöyle durması önemli. Böyle böyle. Evet. Bunu tekrar buraya, şu aradan çıkıyorum. Evet. Şuradan geçiyorum. Sonra şuradan yine çıkıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar hepsini dikiyorum. Evet arkadaşlar, böylece bitirdik. Kristallerimizi de diktik üstüne. Şimdi sıra kordonuna geldi. Ama ben buna kordon örmeyeceğim. Ama siz artık biliyorsunuz bunun nasıl örüldüğünü. Bunun için şu şekilde arkadaşlar, ben aklınızda kalsın diye 1 2 üçüncü uzun, 1 2 ve buradaki birinci uzun. Bunlar 3 metre. Bunlar 1,25 olacak. Bu kordon için. Bu da 3 metre. Bunlar 1,25 olacak. Bunları bu şekilde dizdikten sonra normal böyle örmeye, buradan başlayarak soldan sağa örmeye başlıyoruz. En son buraya nasıl boncuklarımızı diktiysek ona da boncuklarımızı en son dikiyoruz arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.